TTG ve İklim Teknolojileri Bülteni'nin yeni konuğu bu kez aslında hepimizin hem inovasyondan hem iklim elçisi olarak tanıdığımız bir isim. Şöyle başlamak istiyorum. İklim krizi hayatımıza girdiği günden bu yana biz sürdürülebilirlik kavramıyla yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramını da aslında inovasyonla meçliyoruz. Bunu yaparken de ne yazık ki etrafta çok fazla spekülasyonla, biraz da farklı ve eksik bilgilerle karşılaşıyoruz. Biz şimdi hem iklim teknolojilerinin inovasyonla nasıl bir birliktelik kurduğunu hem de TTGV'nin yeni süreci eko tasarımı konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Kastamonu Entegre Global Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü Sayın Hüseyin Güler'le hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizle bir arada olmak çok keyifli. Sorularınızı da merakla bekliyorum. Aslında girişte bahsettim, sizinle olmak çok keyifli. Çok fazla röportajınızı izledim, okudum ve dedim ki ya farklı bir şey sormak ve farklı bir şey konuşmak istiyorum derken ikinci bölüme doğru soracağım ama bir tasarım süreciyle aslında biz başka bir şey de anlatacağız. Ama önceliği şuna getirmek istiyorum. İklim teknolojileri inovasyonla nasıl bir ilişki içerisinde hem Türkiye'de hem dünyada? Çok güzel. Yani şuradan giriş yapayım ben. Aslında iklim krizi dediğimiz şeye nasıl geldik? İklim krizinin temel doğuran nedenlerden bir tanesi bugün içinde yaşadığımız endüstri toplumu ya da sanayileşme süreci diyelim. Elbette ki refah seviyemiz çok arttı. Birçok araca sahip olduk. Uçmaya başladık. Otomobilleri kullanıyoruz. Bilgisayarlar kullanıyoruz ama şunu görmemiz lazım. Yani sanayileşme süreci birçok inovasyonla beraber geldi. Aslında inovasyonların sonucunda veya keşiflerin, icatların sonucunda biz sanayileşme sürecini yaşadık. Ama bunun da doğurduğu bir iklim krizinin, özellikle fosil yakıtların çok kullanımıyla beraber sera gazı salınımları arttı ve atmosferde bunların birikmesiyle beraber radikal iklim değişiklikleri yaşamaya başladık. Şöyle bir ifade edeyim, aslında bugün yaşadığımız iklim krizinin sebebi bir bakıma sanayileşme. Sanayileşmeyi doğuran şey inovasyonlar, teknolojik gelişme. Evet, bunu yaşadık. Yani inovasyonların bir karanlık tarafıyla yüzleşiyoruz şu anda. Ama bizi iklim krizinden kurtaracak olan şey de inovasyon bana sorarsanız. Neye ihtiyacımız var? Yani geçmişteki birikimlerimizden ya da işte bakış açımızdaki kısıtlardan, işte kaynakları çok hesap kitap yapmadan kullanmamızdan vazgeçip artık daha sürdürülebilir, daha sorumlu bir inovasyon anlayışına ihtiyacımız var. Gelenekselden farklı bir noktaya Tabii doğru gelenekselden tabii. farklı bir, Nasıl? evet, gelenekselden farklı derken aslında bizim bugün çoğunlukla kullanmış olduğumuz inovasyon tanımı da aslında sanayileşme sürecinin getirdiği bir tanım. Yani işte Joseph Schumpeter'in 1940'larda ortaya, yani sanayileşme dinamikleri üzerinden ortaya koymuş olduğu bir tanım. Aslında 20. yüzyılın birçok şeyi sanayileşmenin bir yansıması. Hani konuyu dağıtmış olmuyor ama Franz Kafka'nın eserlerindeki o kasvetli havanın sebebi de bir anlamda sanayileşme. Neden? Kendisi bir İSG uzmanı olarak çalışıyor. İşte makinaların sakatladığı insanların raporlarını yazmaktan filan sıkılıyor, usanıyor, onu edebiyatçı yapıyor. Aşağı yukarı aynı coğrafyalarda yaşayan Joseph Schumpeter de ekonomist olmayı tercih ediyor ve bakış açısını bir teoriyle bütünleştiriyor. Diyor ki işte yaratıcı yıkım aslında bugünkü manadaki inovasyon tanımını yapıyor. Ona göre inovasyon rekabette bizi ayırt edici kılmanın temel unsuru. 1940'ların paradigmasıyla biz istediğimiz kadar kaynakları kullanabiliriz. İstediğimiz kadar insan gücünü kullanabiliriz. Yani her şeyi istediğimiz kadar kullanabiliriz. Ve bunların neticesinde de aslında bir şeylerin vuku bulması, yani bir takım yeniliklerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Buna da bir bakıma işte inovasyonun kara kutusu diyoruz. Bu bir geleneksel inovasyon anlayışının bir yansıması. Doğru kaynakları istediğimiz kadar bir araya getirirsek kar bize fark yaratacak. Yani kar elde etmemizi sağlayacak birikimleri de elde edebiliriz. Temeldeki felsefe bu. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Kaynakları istediğimiz gibi kullanmamız mümkün değil. Çünkü inovasyonlar birçok karanlık nokta türetti. Bu karanlık noktalarından biz geriye döndüğümüzde özellikle kaynak kullanımı
tarafımızı optimize etmemiz gerektiğini görüyoruz. Peki karanlık taraftan kastımız nedir? Karanlık taraftan mesela şunu kastediyorum. Yani sonuçta plastik ilk çıktığında muazzam bir şeydi. Yani insanlar eskiden bakır kapkacaklar kullanıyordu. Bunu elde etmesi, üretilmesi birçok yönden zordu ama plastik bunu hem çok daha ucuz maliyetli olarak bizim hayatımıza soktu. İstediğimiz miktarda elde etmemizi sağladı ama bugün baktığımızda gerek sağlığa, gerek çevreye bunların olumsuz etkilerinin olduğunu görüyoruz. Bu inovasyonlar geliştirilirken biz bu yönlerin olabileceğini öngöremeden bunları hayata geçirdik. Şimdi bunların bir takım işte ne diyelim gölgeli tarafların olduğunu da görüyoruz. Yani aslında iyilik için inovasyon yaptık. Fakat zaman içerisinde gördük ki 100 yıl falan geçtikten sonra iyilik için, insanların iyiliği için yaptığımız şeylerin bir kısmının da insanların bugünkü yaşamış olduğu problemlerinin de kök sebebi haline dönüştüğünü görüyoruz. İşte bu deneyimle geleneksel inovasyon anlayışının ötesine yeni bir anlayış inşa etmeye ihtiyacımız var. 2010'ların perspektifinden size bunu anlatayım. Temelde işte Alex Osterwalder veya işte Silikon Vadisi ekolünün inovasyonun tatlı noktası diye tarif ettiği bir şey var. Biz bunu 3 sorunun kesişim alanıyla ölçümlüyoruz. Şöyle diyoruz. Buna ihtiyaç var mı? Yapılabilir mi? Yapmaya değer mi? Aslında bu da bir bakıma Silikon Vadisi anlatımıyla diyeyim geleneksel inovasyon yaklaşımının bir cevabı. Buna inovasyonun tatlı noktası diyoruz. Fakat bugün geldiğimizde şunu görüyoruz. Bu yeterli değil. Bu soruya kesinlikle 2 soru daha eklememiz gerekiyor. Bir, sürdürülebilir bir çözüm mü inşa ediyoruz bunu yaparak? 2, birilerinin hayatına olumsuz etkileyecek bir taraf da inşa etmiş oluyor muyuz? Yani etik açıdan bu tatmin edici bir çözüm mü? Yani dolayısıyla inovasyonun tatlı noktası diye tarif ettiğimiz alana bizim sürdürülebilirlik ve etik boyutunu da ekliyor olmamız gerekiyor. Şimdi siz bunu anlatırken aklıma şöyle bir örnek geldi. Bundan 20 yıl öncesine gidelim. Ben üniversitedeydim ve inovasyon denildiği zaman benim aklıma yaşamı kolaylaştırmakla ilgili bir tanımlama geliyordu. Ama 20 yıl sonra bugün bir üniversite ya da lise öğrencisiyle konuştuğumuz zaman inovasyon eşittir sürdürülebilirlik gibi bir açıklama yapıyorum. Biraz önce dediniz ya plastik şişeler, işte petler, şunlar bunlar. Artık onları istemiyoruz hayatımızda. Demek ki inovasyon da doğanın gereklilikleriyle aslında kendini başka bir rotaya çevirmiş durumda. Peki doğru uyuşma sağlanabildi mi? Sağlanabiliyor mu bu anlamda? Sizin hep verdiğiniz bir örnek var. Burada da vermenizi isteyeceğim. Kahve. Geçen sene iklim teknolojileri panelinde bizim İklim Lab Community programımızın yaptığı moderatördünüz. Ve orada anlattığınız zaman ben vay evet böyleymiş. Ne kahveden sehpa mı yapıyorlarmış? Nasıl bir süreç içerisindesiniz? Neler şaşırtıyor insanları ya da gerekli olan şeyler nelerdir? Ben şöyle düşünüyorum. Henüz daha bu sürecin başlangıcındayız. Çünkü bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Yani bizim üretme odaklı bir paradigmamız var. Yani insanlık olarak ki daha çok üreterek daha çok şey elde edeceğimiz varsayımıyla ki başardık da yani kocaman bir yüzyıl veya işte 1,5 yüzyıl insanlık bunu başardı. Ama şu anda bunun bir takım olumsuzluklar inşa ettiğini de görüyoruz az evvel de söylediğim gibi. Dolayısıyla bir üretme paradigmamızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Sizin bahsettiğiniz kahve atıklarından yonga levha veya işte ürünleştirilmiş haline sehpa üretimine giden süreç de aslında bunun bir yansıması. Türkiye'den çıkan bana göre en önemli sivil alandaki inovasyonlardan bir tanesi işte kahve makinalarımız. Muazzam bir inovasyon. Şimdi biz ona ne yapıyoruz? Yeni bir anlam katıyoruz esasında. Kahve makinalarıyla üretilen kahvenin telvesini alıyoruz. Burada müthiş bir startupla işbirliği yapıyoruz West Espresso ile. Onlarla beraber aldığımız ham maddeleri de e, levha üretimine yani mobilyalarda kullanılabilecek hale getiriyoruz. Mesela Dastas bunu Londra'da açmış olduğu kafesinde kullandı. Veya işte belli kahve zincirleriyle şu anda irtibatlarımız var. Artık projeleşmiş durumda. Onlar da ki yeni açacakları yeni kahve dükkanlarında özellikle duvarlarda bu ürünleri kullanmak istiyorlar. Ne yapıyoruz aslında? Kahvenin atığını alıyoruz. Bunu yeniden yani normalde doğaya serbest bırakılacak
bir unsur olan, muhtemelen de bir takım zararlı gazları da içeren bir şeyi alıp bunun oluşmasını engelleyerek ürünlerimizin bir parçası haline getiriyoruz. Buna da bir ileri dönüşüm örneği diyoruz. Aslında hep geri dönüşümü kullanıyoruz ama artık bizim ileri dönüşüm örneklerini de çoğaltmaya ihtiyacımız var. Çünkü ne yapıyoruz? Başka bir sektörün, yani bizimle doğrudan bağ olmayan bir sektörün, bir alanın atığını alıp kendi sektörümüzün ham maddesi haline getiriyoruz. Yani dolayısıyla en baştaki söylediklerimle bağdaştıracak olursam, ya ham maddeye bakış açımızı, kaynak kullanımına bakış açımızı da değiştirmeye ihtiyacımız var. Bu bizim için bir başlangıç. Buradan büyük ihtimalle muazzam karlar elde etmeyeceğiz. Ama şunu gösterdik. Bizim şirket içerisinde fikir platformumuzda işte Gülşah'la Merve'nin girdiği bir fikri önce projelendirdik. Önce kurum içi girişimciliğe mi alsak, inovasyon okuluna mı alsak? Yani önce onun bir böyle gri bir dönemi oluştu. Yani devam edebilir miyiz, saçma mı değil mi? Aslında şunu da görüyoruz. Yani fikirler başlangıçta hep amorf, hep biraz saçma ama önemli olan Olması gerekiyor. onu ilerletme cesaretini gösterebilmek. İşte bizim West Espresso ile buluştuğumuz anda, yani onların varlığını fark ettiğimiz anda bu projeyi ölçeklendirebileceğimizi de gördük. Ve devamındaki süreçte de aslında kahve zincirlerinin de ilgisini çekmeye başladık. Bu işin güzel tarafı. Başka ne oldu derseniz, hani sizle de konuştuğumuz bir şey var. Sonsuz öğrenme iştahı. Bizde şu oldu. Başka hangi sektörlerin atıklarını biz kullanabiliriz? Şimdi bunun üzerine derin çalışmalar yapıyoruz ve 2025 yılı içerisinde de başka örnekleri gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Yani burada tabii ki örnekten kastettiğim prototip değil, fiilen kullanılabilecek, ticaretleşebilecek ürünleri kastediyorum. Zaten sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin en temel zorluklarından bir tanesi de bu. Yani ticari olarak da geleneksel yöntemlerle üretilmiş ürünlerle rekabet yarışabiliyor olması Bunu lazım. soracaktım. Yani toplumda Evet. bir karşılığı hem dünyada hem Türkiye'de olabiliyor mu? Başladı mı? Şöyle, yani şunu tartışmamız lazım. Yani toplumdaki karşılığını, bunu talep odaklı mı oluşturacağız? Yoksa zor mu? Yoksa zorla demeyelim de arz odaklı mı? Yani şimdi benim burada özellikle IKEA gibi firmaların yaklaşımlarını beğeniyorum. Yani mesela IKEA'nın demokratik dizayn ilkeleri var. Yani bu son derece görünür vaziyette politika ve stratejilerin bir parçası. Hani diyor ki işte ben diyor kaliteye önem veririm, fonksiyonelliğe önem veririm, tasarıma önem veririm. Ne bileyim düşük maliyetli olmasına önem veririm diyor ve sürdürülebilirliğe de önem veririm. Yani benim geliştirmiş olduğum ürünlerin veya tasarımını yaptığım ürünlerimin bu özelliklere sahip olmasını istiyorum diyor. Belki müşteri bunu çok istemiyor ama kendisi bir duruş inşa edip bu duruşa göre aslında bütün tedarikçi havuzunu, insan gücü planlamasını, ham madde planlamasını, Ar-Ge planlamasını, birçok şeyi buna göre oluşturmuş oluyor. Hani bu tarz öncülere ihtiyacımız var sanki. Yani bu bir bakıma böyle bakarsak da bir liderlik meselesi. Yani özel sektörden bu işin liderliğini yapacak aktörlerin çıkması, Patagonya örneğini çok konuşuyoruz mesela. Bu tarz e, bir hani bunu e, love markın ya da aşk markası dediğimiz şeylerin yeni normunu tanımlayacak bakış açılarına ihtiyacımız var. Yani böyle olduğunda ben insanların, tüketicilerin veya müşterilerin o aradaki ekstra farkı, yani ekstra fiyat farkını da ödeyebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki bizim derdimiz Ar-Ge'ciler olarak ne olmalı? Buradaki fiyat farkını minimize etmek olmalı. Şu anda bunu minimize edemiyoruz tam olarak. Neden? Çünkü sanayi toplumuna göre, sanayi toplumu dinamiğine göre geliştirilmiş üretim yöntemleriyle üretim yapıyoruz. Bu stilimizi değiştirmeyi de öğreneceğiz bana sorarsanız. Yani bu bir süreç ama önemli olan başlamak. Kahve atıklarının da üretilen levhaların bizim için güzel tarafı, bir, gençlerin bu işe el atmasıyla hayata onların ısrarıyla, hatta bana diyorlar ki, ben de kendimi genç hissetmemle beraber bana diyorlar ki önce siz itiraz ettiniz diyor. Ben de tamam ya filan diyorum. Yani buna rağmen işte projenin yürüyebilmesi, ölçeklenebilmesi, bir aura oluşturması, sonra da aslında bir komünite inşa etmesi. Yani işte hani arz mı talep mi diyoruz ya, belki de
bu tarz sürdürülebilir ürünlerle beraber bizim komüniteler inşa etmemiz gerekecek ki bence PTGV'nin o komüniteler yaklaşımı bu sebeple önemsiyorum. Yani aslında benim tek başıma her şeyi göremediğim, anlamlandıramadığım bir meseleyi belki sizle bir araya gelerek bir yere oturtabiliyorum veya başka arkadaşlar bir araya gelip. O yüzden hani bunların bir komünite inşa edebilmesi, bir platform mantığıyla yürümesini çok önemsiyorum. Ya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bence komünite kası çok gelişmiş durumda. Çok da moderatör e, ya da lider diyebileceğim bir pozisyonda burada. Ama siz hep şu vurguyu yapıyorsunuz. Merak, öğrenme, çeviklik. Bunların hepsi biz vakıf olarak kendimizde bunu görüyoruz. Ama sizin bir vurgunuz daha var. Biraz önce de bahsettiniz. Siz diyorsunuz ki tek tek süpermenlere ihtiyacımız yok. Bizim bir Voltran'ı oluşturma ihtiyacımız var. Bunu biraz açar mısınız? Ya şöyle hani bize hikayeler hep kahramanlar üzerinden anlatılıyor. Mesela bir Elon Musk bir kahraman olarak anlatılıyor. Fakat Elon Musk ne yapıyor mesela? İstediği kişiyi kovabiliyor. Bugün de konuşuyoruz. Evet, bir günde konuşuyoruz. Ama acaba hikaye gerçekten böyle mi? Yani Elon Musk müthiş ekipler çalıştırmıyor olsa bu başarısını elde edebilir miydi? Yani orada bir anlatının gerçekten koparılmış bir haliyle biz karşı karşıyayız. Mesela şimdi hani benim çok anlatmayı çok sevdiğim bir örnek var. Vesuv Challenge. Eee, Burada girmeyeyim bu konuya uzun bir hikaye ama yani o Vesuv Challenge'da kazanan gençlerden bir tanesi Luke. 26 yaşında sanırım. Şimdi hani sosyal bir girişimcilik projesindeyken dünyaya yeni bir çığır açacak bir sosyal girişimcilik projesindeyken şimdi fotoğraflardan Elon Musk'ın Doge ekibinde olduğunu görüyorum. Yani ne yapıyor? Yeteneği ister istemez ekibine çekiyor. Fakat biz olayı tek kahraman üzerinden okuduğumuz zaman bu bana göre sıkıntılı. Yani bu bana göre emek veren, değer üreten, kendi stilini, bakış açısını yansıtmaya gayret eden bireyler açısından sıkıntılı bir söylem. Çünkü herkes yani bu özellikle büyük problemlerin çözümünde herkesin bakış açısına ihtiyacımız var. Çünkü farklı nihai çözümleri bilmiyoruz ama farklı bakış açıları bizi zenginleştiriyor. Yani dolayısıyla oradaki kahraman kendi ekibiyle beraber poz verse daha sevimli bir ben belki daha çok sevebilirdim belki de Elon Musk ama orada hikaye tek bir kahraman üzerinden anlatılıyor. Bu bence zaman ruhuyla da uyumsuz bir şey. Kolektif bir ruhu o sebeple önemsiyorum. Çünkü bizim tekrar en başa bağlayayım sanayi toplumuyla inşa ettiğimiz bir stil var. Bugünkü refah toplumunu inşa eden bir stilimiz var. Bu iyi bir şey. Yani eleştirilecek tarafları olmakla beraber insanlığı bugüne getiren e, e, unsurlardan, olgulardan bir tanesi. Ama bir taraftan da sürdürülebilir çözümler inşa etme ihtiyacımız var. Buradaki çözümleri de bilmiyoruz. Yani neyin işe yarayacağını bilmiyoruz. Ama e, 19. yüzyıldan veya 20. yüzyıldan farklı olarak biz bu geçtiğimiz 200 yıllık süreçte nelerin işe yaradığını gördük, biliyoruz. E, Thomas Edison'un nasıl başarılı olduğunu biliyoruz, neyi başaramadığını biliyoruz. Wright kardeşleri biliyoruz, insanın Ay'a uzay yolculuğunun nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. İşte bilgisayarlar nasıl, yani muazzam bir bilgi hazinemiz var. Bu bilgi hazinesinden yararlanarak yeni çözümleri inşa edeceğiz ve burada da tek bir bireyin değil, eee, kolektif bir ruhun veya bir organize bir zihnin eforlarına ihtiyacımız var. Şimdi şeyi düşünelim. 20. yüzyılda hep böyle bireysel kahramanları görüyoruz başta. Henry Ford, işte Wright kardeşler, Thomas Edison filan hep bir şeyleri icat edenler var. Ama dikkat edin 60'lar 70'lerden itibaren hani mesela interneti kim icat etti? Yani kolektif bir eforun yani elbette ki birkaç kişiyi öne çıkartabiliriz ama kolektif bir eforun ürünü. Şimdi bu daha da yaygınlaşıyor ve biz önümüzdeki büyük meseleleri çözebilmek için kolektif bakış açılarına ihtiyacımız var. Bu da bir aslında bir yetiştirilme yani bir yetenekleri yetiştirme şeklimizden de alakalı. Yani bu insanları yani fark yaratacak bireyleri biz nasıl yetiştireceğiz? Onlara dünyayı daha iyi hale getirme opsiyonunu nasıl vereceğiz? Çünkü arzular ve ihtiyaçlar bugünkü inovasyonları doğurdu ama bugün bir de bir onarılma ihtiyacımız var. Yani bu
rejenerasyonu nasıl sağlayacağız? Bunun tekil kahramanlarla mümkün olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden Süpermenlere değil Voltron'a ihtiyacımız var. Şimdi hep bahsettiğimiz konu yeni bir şey üretmek, yeni fikirlere açık olmak, gerekirse saçmalamak Hı. bu anlamda. TTGV'de yepyeni bir oluşuma giriyor. Bizim İklim Lab komünite programımız ve Eko Üretim Dönüşüm programımızın ortaklığında sizin de aslında dahil olduğunuz yeni bir sürecin içindeyiz. Eko tasarım. Eko tasarım deyince hem dünya hem Türkiye aslında yeni bir şeye adapte olmaya başlayacak anladığım kadarıyla. Biz de bir ilki becermeye çalışacağız. Peki size en başta şunu sorayım. Eko tasarım nedir? Neden kıymetlidir? Neden bu işin üzerine gitmek lazım? Şimdi eko tasarım benim takip edebildiğim kadarıyla ve özellikle Avrupa Birliği programları vasıtasıyla veya Avrupa Birliği'nin mevzuatı vasıtasıyla hayatımıza girmeye başlayan ve daha da çok girecek olan bir kavram. Yeni bir kavram değil ama bunun alt unsurlarını yani pratiğe nasıl dönüştürüleceğini artık görmeye başladık. Mesela 18 Temmuz 2024 yılında Avrupa Birliği bir mevzuat bir yönetmelik yayınlandı ve tanımladığı belli sektörler var. İşte demir, çelik, alüminyum, kimyasal malzemeler, mobilya var, bilgi teknolojileri var. Böyle tanımlamış olduğu belli sektörler var. Bu sektörlerde de diyor ki ben artık eko tasarım ilkelerini uygulayacağım. Bunun bizim şirketlerimiz açısından anlamı ne dersek, Avrupa Birliği sınırları içerisinde ihracat yapmak isteyen şirketlerimizden de zaman içerisinde bu eko tasarım ilkelerini benimsemiş olmaları beklenecek. Temelde bu şunu içeriyor. Benim ham madde yani bir ürün üreteceksem ham madde kullanımından müşterinin o ürünü satın alıp artık ömrünü tamamlayıp da bertarafına kadar olan süreçteki belli ilkeleri uygulamayı kastediyoruz. Doğumdan ölüme kadar Evet, geçen bir evet. süreç. Zaten eko tasarımın bir önemli unsurlarından bir tanesi de life cycle assessment yani yaşam döngüsü değerlemesi. Yani az evvel sizin de vurguladığınız o döngü içerisinde ben ham maddeyi nereden alıyorum, nasıl alıyorum? Onu bir dijital ürün pasaportlarıyla takip edebilir hale geleceğiz. Ama buradaki esas amaç takip etmek değil, birkaç tane temel talep yani öne çıkan unsur var. Şu ana kadar konuştuğumuz yeni nesil inovasyon ilkeleriyle de uyumlu. Bir defa diyor ki işte ürünlerdeki geri dönüştürülmüş oranı arttıralım. Yani sıfır ham madde yerine geri dönüştürülmüş ürünlerden elde edilen ham madde miktarımızı arttıralım. Biyobazlı miktarı arttıralım. E, Yani dolayısıyla atıkları da ham maddenin bir parçası haline getirelim. Yenilenebilir ham maddeler kullanalım. Biyobazlıları söylememin temel sebebi oydu. Öbür taraftan ürünler daha uzun ömürlü olsun. Modüler olsun. Yani modülerlikten kasıt da ya taşıma maliyetlerini optimize edebilelim. Ve öbür taraftan da tamir edilebilir olsun gibi böyle sıraladığı belli başlı ilkeler var. Bu ilkelere uyum sağlamak aslında kendi bakış açımdan burada anlatmaya çalıştığım inovasyonun yeni yüzüyle de bence çok uyumlu. Yani bizim aslında en başta bahsettiğim karanlık noktaları veya işte ne diyelim kör noktaların oluşmasına bir anlamda şu anda görebildikleriniz ve bilebildiklerimizi önüne geçme yaklaşımı bu. Atık kullanımını arttırma, öbür taraf enerji verimliliğini arttırma, işte salınımları azaltma, karbon ayak izini düşürme gibi birçok kendi içerisinde amacı da barındırıyor. Yani yeni bir öğrenme ve yeni bir ikna süreci Evet, yeni bir olacak evet yani aslında. aslında endüstri toplumunun üretim stiline biz aslında daha duyarlı bir tasarım yaklaşımını, daha duyarlı ve bütünsel bir tasarım yaklaşımını devreye alıyoruz. Yani aslında daha ekolojik tasarımlar yapabilmek, ham maddeyi ona göre planlayabilmek, ürünün yaşam evrelerini ona göre planlayabilmek, belki ürün ömrünü uzatmak gibi birçok aslında çok bütünsel bir çerçeveyi içerdiğini düşünüyorum. Belki de belli yönlerini biz tamamlıyor olacağız. Çünkü hani hep az evvel de konuştuk işte Voltron oluşturmak yani aslında hikayenin içerisinde tasarımcıları da katma ihtiyacımız var. Ham madde tarafını da
katmaya ihtiyacımız var. Yani işte ekolojik bir ham maddeyi nasıl temin edebiliriz? Bu da mesela yepyeni bir bakış tarzını beraberinde getiriyor. Ham maddenin elde edebilirliğine göre tasarım anlayışımızı belki de değiştirmek. Bunlar önemli noktalardan bir tanesi. Bu ister istemez çok farklı alanlarda çalışan şirketleri de bir araya getirecek. Onu biz görüyoruz. Mesela hani şu anda bizim Kastamonu entegre olarak özellikle Ar-Ge işbirlikleri anlamında sektörümüzle doğrudan bağ olmayan, mobilya sektörüyle doğrudan bağ olmayan ve birkaç tane çok bu ekotasarımın önceliklendirdiği sektörlerde birkaç Türk firmasıyla NDA'lerimiz yani ortak işbirliği Başladı yani. adımlarımız oldu, anlaşmalar imzaladık. Bunu çok heyecan verici buluyorum. Aslında şirketlerin bu anlamdaki marka görünürlüğü de bambaşka bir noktaya taşınabilir herhalde, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani özellikle hem marka görünürlüğü hem de sizin de az evvel vurguladığınız buna duyarlı bireyler için bir çekim merkezi olabilmek. Yani ben özellikle hani bu sürdürülebilir malzemeler, döngüsel ekonomi odağımızın bizim Ar-Ge merkezimiz anlamında genç yetenekleri çekme, startuplara yakın durma, startuplar için talep edilen bir şirket olma anlamında çok bize katkı sağladığını görüyorum açıkçası. Birçok startupla bu konuda iletişimdeyiz. Genç yeteneklerle hakeza yurt dışında doktora yapan Türklerle mesela özellikle sürdürülebilir malzemeler, döngüsel ekonomi. Mesela bu türden arkadaşlar çok şey öğreniyorum. Yani yeni mevzuat, yeni bakış açıları, yeni uygulamalar. Hani bu bize aslında kolektif bir öğrenme kapısını aralıyor diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir şeyi beraber inşa ediyoruz. Yani bu işin hani bir empoze eden bir tarafı yok. Ve yaptığımız şeylerin de dünya için, dünyamız için, ülkemiz için de daha iyi bir konuma gelmemiz noktasında katkısı olacağını herkes görüyor. Burası ciddi bir anlam sorunsalını çözüyor diye düşünüyorum. Çünkü yaptığınız şey ürettiğiniz üründen daha fazlasını vaat ediyor olacak. Hani şimdi mesela Karl Marx'ın bir alienation, yabancılaşma kavramı var biliyorsunuz. O ne diyordu? İşçiyle ürünün birbirinden yabancılaş, yani işçinin ürettiği ürüne yabancılaşması. Şimdi tam tersini yapma opsiyonumuz var bana göre. Yani yeni olanı birlikte, yani dünyamız için iyi gelecek şeyi birlikte inşa etme opsiyonumuz var. Bu çok kıymetli ve aslında nesiller arası kopukluğu da giderme fırsatını da barındırıyor diye düşünüyorum. Şimdi mevzuat dediniz ya, mevzuatları araştırdınız bu anlamda sanıyorum. Araştırıyoruz hala. Ee, çok spesifik bize anlatabileceğiniz, ya şunlar sağlanmadan bunu yapmak mümkün değildir gibi bir şey söyleyebilir misiniz? Böyle bir çalışma var mı? Tabii ya şöyle, yani bir defa her şirketin kendi sektörü özelinde AB'nin ekotasarım yönetmeliğinin ne vaat ettiğini e, incelemesini tavsiye ederim. Aslında TTGV gibi kuruluşların da bu yönde çok önemli bir katalizör rolü olacağını görüyorum açıkçası. Yani buradaki ne kastediliyor, ne yapmalıyız? Bunu bir defa şirket içerisinde veya sektör içi platformlar oluşturmaya ihtiyacımız olduğunu ben görüyorum açıkçası. Öncelikle yani neden ekotasarım bizim için ne anlam ifade ediyor? Neden bizim için önemli soruların cevaplarını vermek gerekiyor. Bunun getireceği değişiklikleri, yani nerelerde, hangi noktalarda bir değişiklik ihtiyacını beraberinde getiriyor. İşte ham maddeye bakış açınızı bir değişiklik ihtiyacı getiriyor. İşte ne diyeyim, tasarımları daha modüler hale getirmede, işte ürün ömrü analizleri, eee, geri dönüştürülmüş, yani daha doğrusu kullandığımız ham maddedeki yenilenebilirlik oranını arttırma ve geri dönüştürülmüş ham madde kontentini arttırma. Yani buralarda yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Bu Ar-Ge merkezleri için de yeni bir çalışma konusu demek veya işte zaten çalıştıkları bir konuda daha odaklı ve daha stratejik bir şekilde çalışma konusu demek. Dolayısıyla Ar-Ge'lerin de sürdürülebilir malzemeler, döngüsel ekonomi konusunda artık somut bir öncelik haline getirmeleri demek.
Bu konuda çalışan startuplara daha yakın olmak demek. Çünkü biz şirketler olarak somut önceliklerimiz var ve somut öncelikler içerisinde yeni evrilmekte olan konuları bazen ıskalayabiliyoruz. Çok önemsediğim bir konu var. Bu şu ana kadar ben de vurgulamadım ama burada açmak isterim. Ar-Ge'cilerle tasarımcıların birlikte çalışması konusu. Birçok sektörde, hani otomotiv gibi sektörlerde bunun elbette ki çok derin pratikleri var. Sektörün niteliği gereği. Ama burada başka sektörleri de konuşuyoruz ekotasarım deyince. Yani tasarımcılarla Ar-Ge'cilerin beraber çalışması. Bu yeni bir konu ve yepyeni açılım sağlayacak olan bir konu. Biz mesela bu yönde de ufak adımlar attık ve çok da keyifli olduğunu görüyorum. Şirketimiz bir tasarımcılarla beraber Aralık ve Ocak aylarında bir organizasyon gerçekleştirdik ve burada özellikle biyo malzemeye yaklaşım tarzımız, sürdürülebilir malzemelere yaklaşımımızı tasarımcılarla paylaştık. Ve ben hani bir Ar-Ge'ci olarak birçok konuda eksik baktığımı da, yetersiz baktığımı da gördüm. Yani orada özellikle tasarım camiasıyla Ar-Ge'ler arasında, inovasyoncular arasında bir ortaklaşmaya ihtiyaç olabileceğini de görüyorum, öngörüyorum Yine şu anda. ekip olmak o Tabii zaman. ki. Hep aynı Hep, vurguya evet, dönüp dolaşıyor. evet. Ekip Ama olmak, farklı farklı bakın, insanlar. şöyle diyelim, onu da bir Hı. tanımlayalım isterseniz. Hani kel alaka gibi görünen insanların ama aynı amaca kilitlenmiş insanların bir araya gelmesi bence çok çok kıymetli. Yani bir amacımız, bir amaç ortaklığına ihtiyacımız var. Yani farklı disiplinlerden olan ama aynı amaçta buluşabilecek insanların işte büyük tek başına çözemeyecekleri meselelere kafa yorması. Onun da işte ben yani bu Voltron, Superman, Voltron metaforunun bir tık ilerisi diyeyim. Orkestrasyon kavramı çok öne çıkıyor. Yani işte sizin birbirinden farklı bilgi, beceri, bakış açısına sahip ekipleri dominant bir liderlikle yönlendiremezsiniz. Burada orkestrasyonvari bir liderliğe ihtiyaç var. Yani farklı sesleri çıkarabileceğimiz, farklı tınıları zenginleştirebileceğimiz bir senfonik bir bakış açısı diyeyim liderlikte. Ekotasarım hepsini bana nedense düşündürtüyor ama özellikle tasarımcılarla ve mimarlarla tasarımcılar bir arada olma düşüncesi 2025 koşullarında bana kendimi iyi hissettiriyor diyeyim. Peki son sorum, ekotasarım süreçlerinde ilerideki 10 yıl içerisinde inovasyonla bağlantı kurduğunuzda neler karşımıza çıkacak ve TTGV'nin bu anlamdaki rolünü nasıl değerlendiririz? Yani bir tasarımı, daha doğrusu ham maddeden ürünün bertarafına giden süreci demokratikleştirmemiz gerekecek. Burada tasarımın rolü çok artıyor. Ekolojik tasarıma giden bir patikayı beraber tartışıp bunun yol haritasını çıkartmaya ihtiyacımız var. Yani biz bugüne kadar hep daha çok Ar-Ge perspektifinden baktık ama buna ham madde, tasarım, Ar-Ge üçlüsüyle beraber bir de işte doğal bir varsayımımız var. Burada çalıştığımız çözümlerin dünyaya herhangi bir olumsuz etkisinin olmaması veya olumsuz etkisi olanların da minimize edilmesini kastediyoruz. Yani bu bana göre yeni bir bakış açısı. Şimdi ikinci taraf, yani burada çözümleri üretmek yetmiyor. Sonuçta ekotasarım ilkelerine göre geliştirilen ürünler konvansiyonel ürünlerle yarışacak. Yani dolayısıyla ticari olarak kabul edilebilir çözümlere bizim yürümemiz lazım. Yani şu anda hani sizin prototip ölçeğinde ekotasarım ilkelerine göre geliştirilmiş bir ürünü yapıp ya ben bunu yaptım demeniz yetmiyor. Onun pazardaki difüzyonunu planlayabilmek, öngörebilmek. Dolayısıyla özellikle maliyet optimizasyonu konusunda alacak çok yolumuz var. Burada gene bir daha yalınlaştırılmış tasarım ilkelerine ihtiyacımız olacak. Ar-Ge'lerin özellikle sürdürülebilir malzeme odağının çok güçlenmesi gerekecek. Belki özellikle Avrupa Birliği'ne çok yoğun ihracat yapan şirketlerde bu eko tasarım odaklı çalışan tasarımcıların Ar-Ge'de olduğu ekipler oluşacak. Onun otomotivde örneklerinin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani
Sizin sorularınızdaki sevdiklerimden bir tanesi geleneksel inovasyonları sordunuz. Yani geleneksel üretim, geleneksel tasarım yaklaşımımızı açan bir boyuta geçeceğiz. Bunu yaparken doğal olarak 2 araç daha gündeme geliyor. Bir tanesi dijital ürün pasaportu. Bunu da yine içselleştirmemiz gerekecek. Biz özellikle Horizon Europe projelerinde dijital ürün pasaportuyla çok fazla doneye denk geliyoruz dahil olduğumuz projelerde. Şu an fiilen Kastamonu entegre olarak 11 projenin içerisindeyiz ve artık yeni gelen projeler hep dijital ürün pasaportu konusu projelerin bir alt basamağı. İkinci olarak da gene sizin de ifade ettiğiniz life cycle assessment, yani ürün yaşam döngüsü değerlemesi. Burada da yine Türk şirketleri olarak kendimize has pratikleri geliştirme ihtiyacımız olacak. Yani özetlemek gerekirse ham maddeden ürün bertarafına kadar olan süreci demokratikleştirmemiz gerekecek. Yani bunu eko tasarım yönetmeni bana bunu söylüyor. Bu özellikle kariyerine yeni atılacak veya kariyerinde kendini dönüştürmek isteyen, teknik branşlarda veya tasarım branşlarında kendini dönüştürmek isteyenler için de müthiş bir fırsat penceresi bana sorarsanız. TTGV'nin bu anlamdaki rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Ya TTGV özellikle eko üretimle bir fark yarattı. Şimdi eko tasarımla da güzel düşünceleri olduğunu biliyorum. Ve TTGV'nin komünite bazlı, platform bazlı yaklaşımının bu konu muhatabı olan farklı kesimleri bir araya getirme potansiyeli vaat ediyor. Ya bana göre TTGV'nin bu konuda atacağı adımlar bir kolektif bir öğrenme ortamı oluşturacak diye düşünüyorum. Çünkü farkındalık artık yetmiyor. Bir öğrenme ve uygulama, pratiğe dökme safhasına geçirmemiz gerekiyor. Özellikle bir kolektif öğrenme platformu inşa etme ve bunu uygulamaya dökebilme tarafını önemsiyorum TTGV'nin. Özellikle bu konuda da Exinovate'de de gördüğümüz gibi genç yetenekleri bir araya getirebilme gücü var. Eminim bu konuda da benzer adımlar olacaktır. Bir de üçüncü konu diyeyim. TTGV'nin geçmişteki uygulamalarından 250K fikir kıymetlendirme programı ben çok önemsemiştim. Şu sebeple, çünkü ne yapıyor? Hani demiştik ya, kolektif çalışmalara ihtiyacımız var. Yani bir şirketin problemi için farklı şirketlerdeki çalışanların katkı vermesini sağlayan bir tarafı var. Aslında bu sürdürülebilirlikle alakalı geliştireceğimiz çözümlerde tam da buna ihtiyacımız var. Yani dolayısıyla TTGV'nin bir başka artısı daha öne çıkıyor diyeyim. Özgün araçlar geliştirebilme. Yani ben uluslararası platformlarda katıldığım toplantılarda bu TTGV'nin fırsat buldukça TTGV'nin bu rolünü öne çıkartıyorum. Yani kolektif bir öğrenme ortamı inşa edebilmesi, bunu özgün araçlarla destekleyebilmesi ve özellikle bu yenilikçi alana yönelecek genç profesyonellerden bir komünite inşa edebilmesi ve bunu sürdürebilmesi. Bunlar zaman ruhu içerisinde çok uyumlu adımlar olarak değerlendiriyorum açıkçası. Valla ağzınıza sağlık. Sizin hem öğrenme merakınız hem heyecanınız bize hep çok iyi geliyor. İyi ki de bizim yanımızdasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim Esra Hanım. Büyük bir keyifle geldim. Sorular harikaydı. Yani aslında güzel bir sohbet ortaya koyabildiysek bu soruların etkili olmasından da kaynaklanıyor. Çok teşekkür ederim size de. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.